aycık için ihtiyacımız olan şey, ben 2.20 milimlik bir tığ. Yine aycı zeminine kullanmak istediğiniz renk açık kahverengi kullandım ben. Yine burun içinde açık bir renge ihtiyacımız olacak. Ben Lano Salara kullanacağım bu aycıkta. Siz de isterseniz tercih edebilirsiniz. Bir de 6 milim göze ihtiyacımız olacak. Şimdi zemin rengimizi alarak başlıyoruz. Kafadan başlayacağız. Kafayı yapacağız, kulakları ve burnu yapacağız ilk etapta. Sonra gövdeye geçeceğiz. Yine bildiğiniz gibi sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğnemizi yaptık, kapattık. Şimdi 6 kez artırıyoruz. Toplam 12 ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12'ye geldik. İsterseniz ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. İsterseniz ip kullanabilirsiniz. Başlangıç sıramızı yerini belli etmek için. Ben ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi 1 sık iğne 1 artır, 2 sık iğne 1 artır, 3 sık iğne 1 artır, 4 sık iğne 1 artır, 5, 6, 7 sık iğne 1 artır olana kadar örüyoruz. 7 sık iğne 1 artır işlemini yaptıktan sonra toplamda 54 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. O yüzden işlemi tamamlamak için başlıyoruz. Birden başlıyoruz. 1 sık iğne 1 artır. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 sık iğne 1 artır. Sonra diğer sıra sonunda 3 sık iğne 1 artır şeklinde örmeye devam edeceksiniz. 7 sık iğne 1 artır işlemi tamamladıktan sonra devam edeceğiz. Evet, 8 sıra boyunca düz örgümüzü tamamladık. Bakın şu görüntüyü elde ettik. Kafanın yarısını oluşturduk. Şimdi başlangıç noktamız buraydı. Gözleri 11 ila 12. sıra arasına yerleştirin diyor tarifte. Şimdi burası 9 10 10 11 11 12 bu hiza oluyor. Ama ben bir tık daha aşağı yerleştireceğim. Siz bilirsiniz. Siz isterseniz tam 11 ile 12. sıra arasına yerleştirebilirsiniz. Ben genelde burayı arkada bırakmayı taraftarıyım. İlmek başlangıçlarını. Çünkü bir tık iz oluyor ve burası daha iyi bir görüntü veriyor. Şimdi sırayı karıştırmamak adına şöyle bir şey yapalım. 9 10 10 11 11 12 12 13 bu sıraya şöyle gelelim. Tığımızla birlikte batalım. Zaten kafayı sonradan dikeceğimiz için şeklini biz ayarlamış olacağız. Herhangi bir yamukluk olmayacak tarife göre taktığımızda. Ben buraya takacağım. Biraz tığımla genişlettim. 6 milim göz kullanmışlar tarifte. Dilerseniz siz daha büyük veya daha küçük kullanabilirsiniz. Benimki büyük, 8 milim. 4 sık iğne boşluk bırakacağız. 1 2 3 4 4 sık iğne boşluk bıraktık. Diğer gözümü de buraya yerleştireceğim. Hatta 6'yı da göstereyim, 6 milim nasıl duruyor. Bu da 6 milim göz. 6 milim göz de böyle duruyor. Bir tık daha minnoş duruyor. Artık sizin tercihinize kalmış, hangisini kullanmak isterseniz sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde takıyoruz gözleri. Biraz elyaf koyarak kilitli gözümüzün kilidini takıyoruz. Gözleri yerleştirdikten sonra ilmek belirleyicimizi yine sıra başlangıcına alabiliriz.
Bundan sonra yapacağımız işlem sadece eksiltmek. Eksiltme işlemlerini uygulayacağız. 7 sık iğne 1 eksiltle başlayacağız. Yani artırdığımız sayı kadar eksiltmeye başlayacağız aslında. Mantığı bu. Ters orantılı. Sonra 6, 5, 4, 3, 2 diye gideceğiz. 2 sık iğne 1 eksilte kadar gideceğiz. Sonra ipimizi uzun bırakacağız. Çünkü daha sonra kafayı vücuda dikebilelim diye. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğnemi ördüm. Eksiltme işlemi yapıyorum. Öndeki ilmekleri alarak eksiltiyorum. Yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğnemi ördüm. Yine aldım. Diğerini de önden aldım. Eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar bunu sürdürüyorum. Sonra 6, 5 diye biraz önce belirttiğim şekilde 2 sık iğne 1 eksilte kadar devam ediyoruz. Evet, kesme işlemimizi tamamladık, azalttık, gözlerimizi kilitledik, biraz elyaf doldurduk. Şimdi 2 sık iğne 1 eksilt kısmına geldim. Bu kadar bir ilmeğiniz kalıyor. Şimdi bunu kafaya birleştirirken dikme yöntemiyle birleştireceğimiz için biraz ipinizi uzun kesmelisiniz. Daha sonra sıkıntı olmasın diye. Şimdi ipimi kesiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İpimi. Daha sonra kafayı daha sıkı bir şekilde dolduracağım şekli olsun diye. Çıkardım. İlmek belirleyicimi de çıkardım. Şimdi kafayı biraz daha doldurmalıyım. Çünkü az doldurmuştum. Sıkı bir şekilde olması gerekiyor. Tam şeklini verebilmek için. Siz de sıkı bir şekilde elyafınızı yerleştirin. Ben herhangi bir araçla yerleştirmiyorum. Bazen tığ, ellerim genelde bu işi gördüğü için ihtiyaç duymuyorum. Biraz daha yerleştirmekte fayda var. Yerleşecek gibi görünüyor. İyice doldurduktan sonra kulaklara başlayacağız. Kafa doldurma işlemimizi tamamladık. Şimdi kulaklar için yine aynı renkte ipimizi alıyoruz. Yine 6 sık iğne sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapattık sık iğnemizi. Şimdi her ilmekli çift batıp 12 ilmek elde edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi sıra başımıza geldik yine. Bir sık iğne bir artır yapacağız. 1, 2, 3. Bir sık iğne ördüm. Diğerine çift battım. Bir sık iğne ördüm. Diğerine çift battım. Bu sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğim oluyor. Son artırmamı yapıyorum. Son artırmamı yaptım. İlmeğimi yine arka tarafa atıyorum. İsterseniz ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz ama örgü kısa sürdüğü için gerek yok bence. 1, 2 sık iğne ör, 1 artır yapıyoruz bu turda da. 2 tane tek ördüm.
Üçüncüye çift battım. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Sıra sonuna geldim. Şimdi bir tur hiç artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Yine ipimi aldım. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Ve sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldim. Kulağımızın işlemi tamam. İpimi geriye atıp buraya kaydırmayla örgümü kapattım. Örgümü kapattıktan sonra dikiş payı olacak şekilde o uzunluğu göze kestirerek ipimi kestim. İpimi kestim. Bu ipimi de keseyim. Zaten aradan geçirerek sağlamlaştırmış olduk. İpimi kestim. Şimdi kulakları dikerken karşılıklı bu şekilde getireceğiz kulağı. Kafada ortalayacağız. Ona göre dikme işlemini yapacağız. Bir tane daha kulak örelim. Sonra burun örelim. En son dikme işlemlerini yapalım birlikte. İki kulağımız da hazır. Kafamız da hazır. Şimdi burnu da ördükten sonra birleştirme işlemi yapalım birlikte. Burun için kullanacağımız açık renkteki ipimizi aldık. Zincirle devam edeceğiz bunda. 4 tane zincir çekiyoruz. Bir kapattık şimdi. 1 2 3 4. İkinci zincirden itibaren batıyoruz. Şurası ikinci zincirimiz. Artırma yapacağız. 2 sık iğne yapıyoruz ikinci zincire. Yaptık. Sonra bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonda kalan ilmeğimize 2 kez artırma yapıyoruz. Yani 1 2 şunu saklayalım artık. 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimiz oldu. Zaten örgümüz otomatik olarak diğer yöne döndü. Şimdi burada bir tane sık iğne yaptık. Bir tane sık iğne yaptım. İpimle gizlemeye çalışıyorum. Aynı zamanda arkadan. Son zincirime de bir tane artırma yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi artık birinci turuma başlıyorum. Burası spiral olarak örülecek. O yüzden tur şeklinde gidiyor. Şimdi 10 tane ilmeğim var elimde. Yine başlangıç noktama geldim. Bir tane artırdım. Sonra 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3 3 tane sık iğne ördüm. Bir artırma yaptım. Yine 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Yine bir artırma yaptım. Turumun sonuna geldim. Şu ayrı kalmaması gerekiyor. İyice çekelim ki ayrı kalmasın orası. Çirkin bir görüntü olacak çünkü. Üçüncü turuma başlıyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir sık iğne artırdım.
Yani çift battım. 3 sık iğne örüyorum. 2 3 bir tane artırıyorum. Sonra 2 sık iğne örüyorum. Yine artırıyorum. Artırdım. Yine 3 sık iğne örüyorum. 2 3 bir tane artırdım. Son ilmeğim kalmıştı. Oraya da bir tane artırma işlemi yapıyorum. Turum bitti. Şimdi 4. tura başlıyorum. Bu turda toplam 18 ilmeğimiz olması gerekiyor bu arada. Saymak isterseniz. Bir sık iğne yaptım. Bir tane artırdım. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Artırdım. Şimdi 2 sık iğne örüp bir tane artırıyorum. 1 2 şöyle artırdım bu ilmekte. Daha sonra yine 5 sık iğne örüp bir artırıp son kalan ilmeğimize de normal sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 bir tane artırdım. Son ilmeğimi de sık iğne ördüm. Karıştırmamak için isterseniz oraya ilmek belirleyici takın, daha iyi olur. Şimdi bir tur düz örüyorum. Sonra ipi uzun keserek burnumu tamamlamış olacağım. On dokuz, 20, 21 ve 22. 22 kaydırıyorum. Ve ipimi uzun keseceğim çünkü dikerken bana lazım olacak. Tamamdır. Çıkardım. Şimdi kafa üzerinde bunları yerleştirelim. Burnu 13 ila 20. sıra aralarına dikeceğiz tarife göre. Bu zaten 12 ile 13'tü. Yani bir sıra boşluk bırakıp altına dikeceğiz bu şekilde. Hemen hemen göze çok yakın bir şekilde. Tabi iğne ile sabitlemenizde fayda var. Yoksa kayar. Dikerken de kolay olur. Kulakları da yine aynı şekilde sabitleyeceğiz. Dikmesi daha kolay olacak çünkü. Evet, şimdi yerleştirelim burunu ve kulakları. Biraz önce dediğim gibi tam 13. sıraya, 13 ile 20 arası buraya sabitleyelim ki kaymasın. Burayı da tutturdum. Bir de yukarıdan tutalım. Aşağıdan örerek geleceğiz. Aynı şekilde dikmeye başlamadan önce şöyle biraz düzelteyim. Hafif de şişik dursun. Bir miktar elyaf koyabiliriz aslında dikerken. Daha belirgin olur burun. Kulakları şimdi bir sabitleyelim. Eşit bir şekilde. Göz kararı. Kafamızı iyice doldurduktan sonra biraz yukarıda, tarife göre kulaklar biraz yukarıda dikiliyor. Tam aşağıda değil. Bir sabitleyelim bakalım nasıl duruyor. Ona göre dikeriz.
Diğer kulağımızı da sabitleyelim. Tam hizalayalım. Yamuk olmasın. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani buradan buraya kadar hizalayacağız. Yine bir tane arkadan sabitleyelim. Yine bir de bu uçtan sabitleyelim. Bakalım görüntüsüne, uzaklığına, yakınlığına. Eğer bir yamukluk olursa düzeltin. Ona göre dikişlerini tamamlayın. Yoksa sonradan sökmek kötü olur. Dikme işlemini yapalım. Sonra da bir kaş atacağız ona. Bu şekilde sabitledik. İğnemizi alalım ve dikelim. Dikme işlemini yaparken de bir yönden bir arkadan almaya özen gösterelim. O zaman daha iyi dikeceksiniz. Ve görüntüsü daha iyi olacak. Şimdi burundan, öndeki ilmekten aldım. Aşağıdan geçirdim. Biraz uzun kesmişiz bu ipi. Geçirdim. Yine aynı mantıkla her sıra yapıyoruz ama hiçbir sıraya atlamıyoruz. Çünkü görüntüsü kötü oluyor. Bu şekilde diktiğimizde daha estetik duruyor. Yani isterseniz alttaki ilmeği de alabilirsiniz. Oradan da dikme işlemini yapabilirsiniz. Çektiğinizde üstteki ilmek aşağıya kapatacağı için de daha iyi bir görünüm elde edebilirsiniz. Alttan dikerseniz de artık sizin tercihinize kalmış, elinizin yatkınlığına kalmış bir durum. Ama dikişi çok belli olmasını istiyorsanız bu şekilde dikmeye devam edebilirsiniz. Kulaklarda da aynı mantıkla dikme işlemini uygulayacağız. Hazır olduktan sonra tekrar son halini göstereceğim. Evet, kafamızın dikiş işlemlerini tamamladık. Kulaklarımız, bakın burnumuzda diktik. Kaşlarımız kaldı. Bir de hafif burnumuzun şeklini vereceğiz iple. Onu en son birleştirdikten sonra yapalım diye düşünüyorum. Şimdi kollarla devam edelim. Sonra da bacaklar ve gövde ile ayımızı tamamlarız. Yine kollar için de aynı renk ipimizi kullanacağız. Başta kullandığımız ipi. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içine her zamanki gibi 6 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Sihirli halkamızı kapattık. İyice sıkıladık. Gördüğünüz gibi 6 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi her sık iğnede artırma yapıyoruz. Toplam 12 tane sık iğnemiz olsun diye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi kolumuza başka hiçbir işlem yapmadan 22 sıra boyunca düz öreceğiz. Düz örerken doldurmayı unutmamanız gerekiyor. Çünkü sonra doldurduğumuzda delikler meydana geliyor. Sık iğnelerin arası açılıyor ve şık bir görüntü olmuyor. 22 sıra boyunca 12 sık iğne öreceğiz her turda. 2 3 4 5. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Toplam 22 sıra, unutmayalım. 2 tane kol yapıp sonra tekrar buluşuyoruz. Ayakları ve gövdeyi yapacağız. Evet, 22 sıra boyunca kolumuzu düz bir şekilde ördük. Şimdi son sıradayız. Son sırada kolumuzu karşılıklı ilmekleri birleştirerek kapatacağız. Keserek değil.
Kolumuzu doldurduk. Bakın bitiş noktasına geldik. Şimdi hafifle şöyle itelim içeri. Karşılıklı kapattık. Karşılıklı kapattık. Öndeki sık iğneden aldık. Sonra onun tam karşısındaki sık iğneden geçtik. Ve kapattık. Öndeki sık iğneden aldım. Arkasındakinden yine ipimi çektim. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Önden aldım arkadan ve kapattım. Bakın bu şekilde duruyor. Karşılıklı birleştirmiş oluyoruz dikiş veya azaltma yapmadan. Önden aldım, arkadan aldım, birleştirdim. Yine son kez aldım. 12 ilmekti. 6 tane sık iğne olması gerekiyor. 2, 4, 5. Sonuncusunu da en sondan aldım. Köşeyi kapattım. Biz zincirde çekelim, sıkı olsun. Kolumuzu tamamladık. Kolları beklemeye alacağız. İpimizi keselim. Dikiş için biraz uzunlukta ip bıraksak yeterli. Aslında karşılıklı kapattığımız için örerken de kolları birleştirebiliriz. Dikiş işlemine gerek kalmamış da olur. Ama orijinal tarifinde dikme işlemi uygulandığı için bu videoda da ben dikiş şeklinde kolları birleştireceğim. O yüzden ipimi biraz uzun kesiyorum. İpimi çıkartıyorum. Kolları da kafanın yanına koyup beklemeye alıyorum. Şimdi yine aynı renkli iple bacaklara geçiyoruz. Bacaklar için yapmamız gereken şey yine sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapıp artırarak devam edeceğiz. Yine sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. 2 4 6 sihirli halkamı kapatıyorum. Evet, kapattım. Şimdi yine her zaman yaptığım gibi her ilmekte artırma işlemi uyguluyorum. 12 tane sık iğne elde ediyorum sıra sonuna kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 sık iğnem oldu şu anda. Turu tamamladım. Bir sık iğne bir artır yapacağız. İsterseniz belirleyici yerine ip koyun, isterseniz belirleyici kullanın. Ben belirleyici alışkanlık olduğu için ilmek belirleyici kullanacağım. Bu turda da bir sık iğne bir artır yapacağız. İlmek belirleyicimi geçiriyorum. Geçirdim ilmek belirleyicime. Biraz zor oldu ama. Şimdi bir sık iğne bir artır yapıyorum. Bir sık iğne bir artır. Bir sık iğne bir artır. Sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonunda da 18 tane sık iğnem olacak. Artırdım. Bir sık iğne ördüm. Bir artır yaptım. Ve sıra sonuna geldim. Şimdi bir tur 18 sık iğne örüyorum. Artırma veya eksiltme yapmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 ve 18. Evet, 18 sık iğnem oldu. Şimdi iki eksiltme yapıyoruz. 2 tane eksiltme işlemini uyguluyoruz. Eksilttik. 6 sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğnemizi ördük. 2 tane artırma işlemi yapıyoruz şimdi. Bir artırdık. İkinciyi de artırdık. Yine 6 sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diğer tura geçiyoruz. Burada yine toplamda 18 tane sık iğnemiz oluyor aslında ama bacak ayak şekli verelim diye bir tarafı eksiltirken yine eksilttiğimiz sayıyı içeri tarafta artırmış olduk. Şimdi 18 tane ilmeğimiz var. 18 tane sık iğnemiz var ve 4 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz burayı. 4 sıra ördükten sonra ayak uzunluğumuz tamamlanmış oluyor. Yine bir ayak daha yapıp birleştirme işlemini yapacağız. 4 sıra boyunca düz bir şekilde örmeye devam edelim. Evet, sıra başlangıcımızı koyduk. 4 sıra boyunca artırma, eksiltme yapmadan örme işlemine devam ediyoruz. Evet, bacaklarımızın örme işlemini tamamladık. Bakın bu ilk ördüğümüz bacak. Yani oyuncağa böyle baktığımızda sol bacak oluyor. Bu da ikinci ördüğümüz bacak. Burada ipimizi kesmedik çünkü birleştirme işlemi yapacağız. Bacakların şeklinin şu şekilde durması gerekiyor birbirine karşı. Hafif içe dönük çap gibi. O yüzden elyaflarınızı yerleştirirken biraz ona dikkat ederseniz daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Şimdi bacakları birleştireceğiz. Son ördüğümüz ayaktaki ipimizi kesmiyoruz. Buradan 6 zincir çekip 2 bacağımızı birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aldık. Örgümüzü bıraktığımız noktada ipimizi de sabitleyelim ki giderken sorun olmasın. Geçirdim tığımı, aldım, bir sık iğne yaptım ve birleştirdim. Gördüğünüz gibi birleştirme işlemini uyguladık. Karşılıklı birleştirdik ayaklarımızı. Hafif böyle içe dönük duracak ikisi de. Şimdi ördükçe toparlanacak ama şu şekilde baktığınızda zaten anlaşılır. Şimdi bu sırayı düz bir şekilde örüyoruz buraya kadar. Artırma, eksiltme işlemi yapmıyoruz. Devam edelim. İpimizi de aynı zamanda arkaya gizlemeyi unutmayalım. Hem de sağlamlaştırmış oluyoruz diğer bacağı. Düz bir şekilde örmeye devam edelim. Evet, zincirleri de öreceğiz burada. 6 zincir önden, 6 tanesini arkadan. 2, 4, 6. İlk zincirimize battık. Sık iğne yaptık. Devam ediyoruz. 2, 3, 4,
5 ve 6. 6 sık iğnemizi ördük. Burada zaten bir sık iğnemiz var. Hemen yanındaki ilmeğe devam ediyoruz. Düz bir şekilde. Evet, ilk turumuzu tamamladık bacak birleştirmesinde. Şimdi başladığımız nokta bizim başlangıç noktamız olacak. Birleştirdiğimiz nokta. Buraya o yüzden ilmek belirleyici takmanızda fayda var. Çünkü artırma eksiltme işlemleri uygulayacağız. Karışmamasından dolayı iyi olacaktır. Şöyle ipimi bırakacağım hızlıca olsun diye. Şimdi 15 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 sık iğnemi ördükten sonra 6 kez bir sık iğne ör, bir artır. Bir sık iğne ör, bir artır yapacağız 6 kez. Şimdi başlayalım. Bir sık iğne ördüm. Yani 6 kez artırma işlemi yapacağız aslında. Bir tane artırdım. Zincirin üstünde yapıyoruz aslında artırmaları, öyle düşünün. 2 Üçüncü artırma. Üçüncü artırmam. Bu da dördüncü artırmam. 4. Bu da beşinci artırmam. Son artırmam. Son artırmamı da yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi başlangıç noktasına kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, sıra sonuna geldik. Turumuzu tamamladık. Bu turda artık elimizde 54 tane sık iğne olması gerekiyor. Kontrol etmek için sayabilirsiniz siz de, bir eksiklik olmasın diye. 54 sık iğne olduktan sonra 10 sıra boyunca hiç ne artırma ne eksiltme yapmadan öreceğiz. Sonra eksiltme işlemlerine başlayacağız. O yüzden ben ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. Ay, ipim sıkıştı. İlmek belirleyicimi taktım. 10 sıra boyunca ne artırma ne eksiltme yapıyorum. Düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Ördükçe doldurmayı da unutmayın. Daha sonra doldurduğunuzda zor olabilir sizin için. O yüzden örerken doldurmakta fayda var. Evet, 10 sıra örme işlemini tamamladık. 10 sıra ördükten sonra örgümüzde eksiltme yaparak bitirmeye doğru gidiyoruz aslında. Şimdi başlangıç noktamızı yine belirledik 10 sıra ördükten sonra. Bakın hizasından 10 sıra ördükten sonra şimdi ayının gövdesinin şöyle bir mantığı var. 7 sık iğne bir eksiltten başlayıp 18 sık iğne kalana kadar azaltma işlemi yapıyoruz. Ama 7 sık iğne bir eksil turunu tamamladıktan sonra 2 sıra düz örüyoruz.
6 sık iğne örüp bir eksilti sırasını tamamladıktan sonra yine 2 tur örüyoruz. 5'te bir azaltta yine aynı, 4'te bir azaltta yine aynı, 3'te bir azaltta yine aynı. Zaten son 18 tane sık iğne elimizde kalıyor. Bunu unutmadan örmek gerekiyor. Şimdi ben ilk 7 sık iğne bir eksilt işlemini yapıp daha sonra 2 tur öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğnemi ördüm. Bakın azaltma işlemini biliyorsunuz. Ön yani front loblardan alıp eksiltiyoruz. Yine 7 sık iğne örüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir tane eksilttim. Bu sırayı tamamladıktan sonra elimizde 48 tane ilmek kalıyor. Eksiltme işlemi bittikten sonra 2 sıra düz örüyoruz. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. 7 sık iğne bir eksilt işlemini tamamladım. Şimdi ilmek belirleyicimi tamamladığım yere yine alıyorum. Dediğim gibi 2 sıra düz öreceğiz. 2 sıra düz örgümüz bittikten sonra 6 sık iğne ör, bir eksilt işlemi yapacağız. Sonra yine 2 sıra öreceğiz. O bittikten sonra 5 sık iğne ör, bir eksilt yapıp yine 2 tur öreceğiz. Sonra 4 sık iğne bir eksilt 2 tur. 3 sık iğne bir eksilt. Zaten 18 tane ilmek kalıyor. Bir tur örüyoruz ve gövdemizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu işlemleri sırayla yapalım. En son 3 sık iğne bir eksilt seviyesine geldikten sonra ben tekrar sizlere göstereceğim nasıl yapacağımızı. Evet, azaltma işlemlerimizi tamamladık. 3 sık iğne bir eksilt yaptık. 2 sıra ördük. Şu an 24 tane ilmeğimiz var. En son 2 sık iğne bir eksilt yapıp 18 ilmeğimiz kalacak. Onu da birlikte tamamlayalım. Ben ördükçe doldurdum. Siz de o şekilde yapsanız daha iyi olur. Çünkü sonra ağzı küçülünce aşağı kısımlara elyaf yerleştirmek zor olabiliyor. Şimdi eksiltme işlemine devam ediyorum. İki sık iğne yaptım. Bir eksilttim. Bir, iki, eksilttim. Bir, iki, eksilttim. İki ve son eksiltmemi de yapıyorum. Son eksiltmemi yaptım. Bir sıra örüyorum burada, 2 sıra değil. Sonra gövde işlemini tamamlamış oluyorum. 18 sık iğne öreceğim şimdi. Evet, son sık iğnemi de yaptım. Burada ipi uzun kesmeme gerek yok. Zaten baş kısmında ipi uzun bıraktığım için burayı kısa bir şekilde kesebilirim. Kesiyorum. Örgümü tamamladığım için. Hatta burayı kapatacağız, son ilmeği. Şöyle yapalım. Son ilmeğimi kapatacağım için kaydırma şeklinde bitirelim. Daha iyi olur.
İlmek belirleyicimin olduğu yer ayıcığımızın arka kısmı aslında. Burası ön kısmı. Gövdesi bu şekilde görünüyor. Bu kısmı da dolduracağız tabii ki şimdi. Burayı da dolduralım. Son kalan uzuvu kuyruğunu da örelim. Sonra dikme işlemine başlayacağız zaten birlikte. Kuyruk için de yine ten renk zeminine kullandığımız renkten kullanacağız. Sihirli halkanın içerisine yine 6 sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kapattım örgümü. Her ilmeğin içerisine çift batıyorum. Toplam 12 tane sık iğnem olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplam 12 sık iğnem oldu. Şimdi bir tur düz bir şekilde örüyorum. Artırma veya eksiltme yapmadan. 12 sık iğne örüyorum. ...12 sık iğne ördüm. Şimdi bir sık iğne bir eksilt yapıp 6 tane sık iğne bırakıyorum. Sonra da dikeceğiz zaten. Bir ördüm. Bir tane azalttım. 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 Başlangıç noktama geldim. Son sık iğnemi ördüm. Kapattım. Dikeceğimiz için kapatıyoruz burayı. Kapattık. Kalan yapayım. Biraz uzun keselim dikiş için. Uzun kestik. Çok hafif elyaf koyabiliriz içerisine. Daha derli toplu dursun diye. İlmek belirleyicimizi de çıkarmayalım ki arka kısmının nere olduğunu unutmayalım daha sonra. Şimdi parçalarımız burada. Kolumuzu, başımızı, kuyruğumuzu ördük. Zaten kafamızı ördüğümüzde dikiş işlemlerini direkt tamamlamıştık. Şimdi tamamen gövdeyi birleştireceğiz. Kolları dikeceğiz. Hep birlikte dikiş işlemine başlayabiliriz. Öncesinde burayı biraz dolduralım. Sonra dikmeye başlayalım. Evet, ayıcığımızın parçaları bunlar. Şimdi dikme işlemine başlayabiliriz. Dikme işlemi için ben uzun bir iğne kullanacağım. Yorgan iğnesi olarak biliniyor aslında bu. Ama siz böyle ucu pot iğneleriniz varsa onlardan da kullanabilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Ama kafayı dikerken büyük ip daha fazla iş görüyor gibi düşünüyorum ben. Onunla yapmayı tercih ediyorum. Şimdi ilmek belirleyicimizin olduğu kısım ayıcığımızın arka kısmı. O yüzden başı buna göre sabitlemeniz gerekiyor doğru yöne. Başı diktikten sonra kolları dikelim. Açısını güzel ayarlayabilelim diye. Daha sonra dikmek daha iyi olabiliyor. Kuyruğunu da yine aynı şekilde sonra dikeriz. Şimdi başı dikerken eğer varsa uzun iğnelerinizden faydalanabilirsiniz başı sabitlemek için. Yamulmasın diye. Benim uzun iğnem olmadığı için kullanamayacağım. Şimdi ipi iğneye geçiriyorum. Geçirdim. Başı kapatmıştık. Şuradan her ihtimale karşı bir tur geçelim. İpimizi sıkılayalım. İpimizi sıkıladık. Dediğim gibi burası arka kısmı olacak. Başı sabitledik. Dikerken
dikkat etmemiz gereken nokta bir baştan ilmek almak, bir de gövdeden ilmek almak. Hep bu uçtaki ilmekleri sık iğnenin yani front ön tarafındaki ilmekleri kullanarak dikmekte her zaman için fayda vardır. Daha iyi bir dikiş sağlayabilmek açısından. Önden aldım. Yine arkadaki ilmeğin gövdedeki ilmeğin önünden geçirdim ve dikiyorum. Sıra boyunca hep aynı işlemi uygulayacağım. İyice sağlam olana kadar 2 tur da dönebilirsiniz. Artık o sizin dikiş tekniğinize kalmış bir şey. Ama dikişin mantığı dediğim gibi ikisini de önlerinden alarak dikmek daha iyi görünüyor dikiş o zaman. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Evet, birleştirme işlemlerini tamamladık. Dikişlerimizi bitirdik. Şimdi ayıcığımız için bir atkıya ihtiyacımız var. Atkıyı örelim. Atkıyı ördükten sonra da burnuna şekil verelim. Burnunun şeklini, kaşlarını yapalım. Ve ayıcığımızın tarifi tamamlanmış olsun. Kuyruğunu da bu şekilde buraya diktim. Siz de yine aynı şekilde dikiş işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi tarife göre atkı şişle örülmüş. Şişle örülüşünü göstereceğim. Bir de şişle örgü bilmeyenler varsa tığla nasıl atkı yaparız onunla ilgili ufak bir gösterim yapacağım. Şimdi şiş için ben 3,5 numara bir şiş kullanıyorum. Beyazda bir normal yün ip kullanacağım. Eğer siz de bu şekilde kullanacaksanız ona göre seçebilirsiniz tığınız şişinizle ipinizi. Şişe 6 tane ilmek alıyoruz. 2 3 4 5 6 tane ilmeğimizi aldık şişimizin üstüne. İpimizi kapatıyoruz. Kapattık. Gördüğünüz gibi 6 tane ilmeğimiz oldu. Şişimizden birini çıkardık. Şimdi normal düz örgü yapacağız. Yani yeterli uzunluğa ulaşana kadar bir sıra düz, bir sıra ters öreceğiz. Düz sıramız. Çevirdim örgümü. Şimdi önden alıyorum ters. Çünkü düz bir örgü olsun istiyorum. Önüne doğru alıyorum. Yani ilmeğin yönünü geri alıyorum. Bir düz bir ters dediğim o aslında. Şimdi düz sıraya geçtik. Yine arkadan alarak devam ediyorum. Yetişkin atkı modeli gibi örgümü çevirdim. Şimdi de yine önden alarak devam ediyorum. Bu atkı modelini uygulayacaksanız boynuna bir tur atacak şekilde bir uzunlukta olması yeterli olacaktır. Bakın düz şekilde örüyoruz. Düz örgü. Bu şekilde olması gerekiyor. Düz örgünün. Eğer şiş bilmiyorsanız tığıyla da şu şekilde atkı yapabiliriz. Yine kullandığımız tığımızla birlikte atkı yapmak istediğiniz renkle hızlıca şiş örgüsü bilmiyorsanız şu şekilde atkı yapabilirsiniz. İlmeği attım. Çok sıkmadan bir zincir çektim. 2 3 zincire tamamladım. Şimdi bu birinci ilmeğim. Şimdi bu zincirin içinden geçtiğim ikinci ilmeği ilk attığım bağlama zincirinden geçirdim. 3. Tığımın üzerinde böyle bir şekil oluştu. Şimdi tığımı örgünün içerisinden çıkardım. En baştakinin içine çektim. 2. Sonra yine sona geldim. Çektim. Yine ilmeklerimi çıkardım. Bu parmağımla da tutuyorum aynı zamanda. Yine örmeye devam ediyorum. Çektim. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Böyle bu şekilde yine yeterli uzunluğa ulaşana kadar atkı örme işleminizi tamamlayabilirsiniz eğer şiş bilmiyorsanız. Bu da alternatif olarak göstermiş olayım size.
Şimdi atkı işlemini siz tercih ettiğiniz yöntemle yapabilirsiniz. Kaş işlemlerini yapalım. Bunun için siyah bir ipe ihtiyacımız olacak. Siyah ipimiz bir miktar keselim. Kalın olmaması gerekiyor. Siz kaş için işleme ipi falan kullanıyorsanız yine onlardan kullanabilirsiniz. Ben ipi böyle ikiye ayırıyorum. İnce hale getiriyorum. Bununla işlem yapıyorum. Evet. İğneme geçirdim. Bir düğüm attım. Şimdi burnun şeklini yapacağız ilk önce. İpimizi içeriden geçirdik. Birinci çizgiden çıkalım. Birinci çizgiden çıktık. 1, 2, 3. Üçüncü sık iğneden girelim tekrardan. Girdik. 3-4 kez bunu yapalım. Biraz siyahlaşması gerekiyor, burun ucu gibi. Yeterli olacaktır. Şimdi yine ipimi çıktığım yerden iğnemi geçiriyorum. Burnu ortalıyorum. Ortalayarak çıktım. Şimdi buradan aşağı doğru çekeceğim ipimi. Böyle ağız şekli oluşsun diye. Evet, burun yapma işlemini tamamladım. İsterseniz buralara ikişerli üçerli bıyık ya da çil, işte her neyse onlardan yapabilirsiniz. Kaşlarını da yapalım. Yine aynı incelikte bir ip aldım. İğnemle yine yan taraftan giriyorum. Gözün en üstünden değil, bir sonraki sıradan çıkıyorum. Hemen bir üst taraftaki sık iğneye batıp karşıya geçiyorum. Yine aynı şekilde bu girdiğim ilmeğin hizasına, yani gözün tam bitiş noktasındaki ilmekten girip herhangi bir yerden çıkıyorum ki daha sağlam olsun ipimiz diye. Düğüm de atabilirsiniz. Kaşları da tamam, bıyıkları da tamam. Şimdi atkımızı tamamlayıp örgümüzü bitirelim. Evet, son olarak atkımızı da takalım. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. Artık hangisini tercih edip örerseniz o size kalmış. Hafif bir şekilde bağlayalım. Hafif keselim uçlarını. Çok uzun olmuş. Evet, ayıcığımız hazır. Şöyle hatta boydan bakabilirsiniz. Böyle kalsın. Ayıcığımızı tamamladık, bitirdik. Umarım keyifli bir örgü süreci olmuştur sizin için. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu izleyerek bu ayıcığı örerseniz açıklama kısmında belirttiğim tagleri kullanarak sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Sorularınız olursa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben yorumlara cevap veriyorum. Yapamadığınız bir şey olursa yine sorabilirsiniz orada. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.